Hepinize Hindistan'ın Varanasi şehrinden selamlar. Merhaba. En ilginç video açılışı oldu herhalde. Tuk tuktayız. Buraya Delhi'den geldik. Hindistan'daki 16-17. günümüz. Otele yerleştik. Güzel bir oteldeyiz. Delhi'den de buraya uçakla geldik. Hindistan gezimizde uzun yolculukları uçakla yaptık. Air India ve Indigo'yu kullandık. Sorunsuzdu ikisi de. Bazı yerlerde tren, bazı şehir aralarında da taksiyle gidip geldik. Taksi ücreti neredeyse trenle aynı hesaba geliyor. İkinci ve birinci sınıfa kıyaslarsanız. Bu patırtı kütürtü Hindistan için çok normal. Biz artık alıştık. Ama bazen böyle bağırarak konuşmaktan boğazımız acıyor. Hava zaten kirli. Ama Varanasi'yi merak ediyoruz. Burası için hep böyle çok zor, değişik tecrübeler diyorlar. Yani bence hayatımızın en ilginç tecrübelerini yaşayacağız. Şimdi biz otelden çıktık, bir tuk ayarladık. Nereye gidiyorduk? Hindistan'ın en ünlü dini töreninin yapıldığı yere. Geri kalanını gidince anlatırız. Bu gibi tuktuklar genelde 1 ya da 1,5-2 dolara size iyi kötü her yere götürüyor. Biz yaklaşık 4-5 kilometre gideceğiz. 1 dolar. Şimdi bir yerden sonra yürüyerek gidiyorsunuz. Hindistan'ın en ünlü dini törenine gidiyoruz. Törenin adı Ganga Aarti. Hinduların tanrılarına ibadet için her akşam güneş battıktan sonra yaptıkları bir ayin. Şimdi düşünün 17 gündür her gün bu keşmekeşin içindesiniz. Yani bitmeyen bir düğün konvoyu. Ya da bir değil yani yüzlerce. Felaket ya bu baş ağrısı. İnanılmaz yorucu. Fiziki olarak yorulmasanız bile kafanız götürmüyor artık. Çalıyor. Şimdi normalde artık tuktukun girmediği yerlerdeyiz ama yine her tarafta var ve korna da var, duyuyorsunuz. O yüzden yani Hindistan'ı gezmek, tecrübe etmek güzel ama Hindistan'da yaşamak çok çok zor. Yani burada yaşayan Allah sabır versin. Mesela Varanasi ile ilgili hiç video izlemedim. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Gidersem elbet bir gün kendim görürüm diyordum. Şimdi birebir tecrübe etmek daha güzel olacak. Şimdi nehir tarafına yaklaştıkça sokaklar daralıyor. Bu kalabalık da muhtemelen bizim gitmek istediğimiz yere gidiyor. Ve bakın kadınlar hep yalın ayak gidiyor. Bir anlamı vardır muhtemelen. On dakikadır bu kalabalıkla beraber yürüyoruz. Meşhur Ganj Nehri göründü. Tomorrow. Not today. Thank you. Şimdi buralarda botla da nehire açılıp belli başlı yerlere gidebiliyorsunuz ama bugün gitmeyeceğiz. Onu soruyorlar.
Şimdi şuralardan çok güzel izleniyor da oraya çıkmanın yoluna bakacağız. Burayı bulabildik. Ganga Aarti törenine nihayet yetiştik. Ayaktayız ama en azından ortama hakimiz. बाहर हेलो ओ भैया बाहर Teknelerden de töreni izleyebiliyorsunuz. इसके अंदर कोई नहीं ध्यान रखिएगा Işık ve mantra gösterisi izleyeceğiz. आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे ये ध्यान रखेंगे Hala आगे पीछे नहीं ortamı hazırlamaya çalışıyorlar. Ama inanılmaz bir kalabalık var. बिना ऐसी चीज है Stadyum gibi. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति महादेव कृपया आप सभी उचित स्थान लेके बैठ जाए जय जय गंगे Bakın şuradaki çanların iplerini herkes tutmaya başladı. नित्य प्रति संध्या मेला में होने वाली Yedi tane rahip yerini aldı. तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गजाननं भूतगणादिसेवितम् सर्वे भवन्तः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जय जय भगीरथ सब जग को ज्ञाता नैया सब केवल शुक्राता जय गंगे देवी श्वेश्वरी भगवती तमंगे विष्णु जननी है मुनिवर कन्ये पतित निवारिणी त्रिभुवन देवी
सारे वसुधारे तुम सीदत मामा संसारे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सरस्वती माता की जय शीतला माता की जय ब्रह्म स्वरूप श्री सत्य साई बाबा की जय परमहंस देव सद्गुरु श्री बापू जी महाराज की जय। रोके खड़े चलते रहिए। और माता जी आप लोग भी चलिए, आराम से घूमने लगा। Sanki düğün bitti de topluyorlarmış gibi. और चलते रहिए, सभी से रहे, आराम से घूमने लगाएंगे आप। Şu adam da okul müdürü gibi sürekli bağırıyor. Yani yorumumuzu birazdan आप सभी yapacağız. श्रद्धालुओं का प्रोग्राम है। Herkes şimdi geri dönüyor. Şimdi Hindistan'da ineklere tapmıyorlar. Öyle bir yanlış bir bilgi var bizde. Öyle zannediyoruz. İnekleri anaç görüyorlar. Süt verdiği için bereketli görüyorlar. Sokakta onları besliyorlar bile. Ama tapmıyorlar. Öyle bir şey yok yani. Şimdi Hindistan'ın en önemli ayini, töreni dediler. Onlardan biri dediler. Ben biraz kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. Çünkü çok büyük beklentiyle buraya geldik. Çok etkileyici, inanılmaz dediler. Böyle çok mistik falan. Ne zaman başlayacak diye bekledim yani. O kısım ne zaman diye. Şimdi tabii ki inançlarına saygılıyız. Kesinlikle. O tartışmasız. Ama hani bir yabancı olarak buraya geldik. Bir yorum yapma hakkımız varsa yani ilkokul merasimi gibi bir şey. Evet. Ve sonrasında para toplamak için alternatif yöntemler geliştirmişler. Tabii zorla almıyorlar. İstersen veriyorsun. Ama hani o rahipler bildiğin sıradan insanlar gibi. Hani ben öyle gördüm. Öyle kelli felli insanlar değil. Sadulardan falan değil. Sadu denilen o daha önemli kişiler. Evet, kendini dine adamış, kendini bu eline işe eteğini her adamış. şeyden çekmiş. Ay. Bu kendini bu işe adamış kişileri görüyorsun ama sanki sadece yüzlerini beyaza boyayıp öyle çıkmışlar, tepsiyle dolanıyorlar gibi. Hani kimse yanlış anlamasın. Dediğim gibi tabii ki saygı duyuyoruz. Onların inancıdır ama bence ilkokul merasimi gibi. Sonrasında da o işte çiçek yapraklarını, gülleri Ganja bıraktılar. Ganja bırakıyorlar. Töreni de önce Ganja dönüp yapıyorlar. Çünkü Ganj Nehri onlar için tanrı gibi. Tanrıçalarıymış. Tanrıçaları. Onları temizlediğini düşündükleri için yıkanıyorlarmış zaten nehirde. Yani ilk günümüz direkt böyle başladı. Biz Evet. otele yerleştik. Hop hemen buraya geldik. Koştur. Biraz tabii yine burada dolanırız. Ben bu töreni izlediğimiz yer hemen buranın 60-70 metre aşağısı. Her taraf butik, turistik şeylerle dolu. Yani inanılmaz bir gürültü. O ilahi gibi bir şey söylüyorlar ama çatlak sesli bir hoparlörden çok yüksek sesle veriyorlar. Hani ne dediği de çok anlaşılmıyor. Hani okul müdürleri bağırır çağırır bir şey anlaşılmaz ya, aynı onun gibi. Hani ben biri Varanasi'ye gelirse illa bunu izlesin diyemem ya. Öyle bir şey hissetmedim. Biraz belki kötümser konuştuk ama gerçekten ben ne hissettiysem onu söyledim. İlla ki de akşam bunu izleyin ben demem. Sen canım? Ya ekstra kalabalıktı. Zaten o havaya girmeniz mümkün değil yani. Öyle mistik hiçbir şey hissetmiyorsun zaten ya. Biz o
Ayakta beklediğimiz yere de 3'er dolar verdik kişi başı. Orada yani otursanız da nereye ücra köşeye gitseniz de iyi kötü bir şey vermek durumundasın. Yani kendimizi otele zor attık. İnanılmaz bir keşmekeş, kalabalık ve her akşam böyleymiş. Yani bu kadar kaotik bir ortamda da Hiç bulunmamıştık. beklemiyorduk yani. Çok acayipti. İçimiz çatlıyor. Yemek de yemedik. Otelin Allah'tan üst katında güzel bir kafe var, restoran var. Yemeğimizi yiyeceğiz. Yalnız otel çok güzel. Evet, bu otelin ismini de özellikle verelim. Evet, kesinlikle. Yani Varanasi'de doğru bir tercih olmuş. Evet. Yazarız 16. Bu yöresel yemek paneer dilruba diye geçiyor. İçinde sebzeler var. Şu ekmekler çok güzel. Bunlardan bolca söylüyoruz. Ben de kızartılmış peynir ve salata. Ama Hindistan'ın şöyle bir güzelliği var. Yemek konusunda üzmüyor. Yani gerçekten ne yediysek %90 çok lezzetliydi. Bu da öyle. Şu peynirin üzerinde çok güzel bir sos var. Tadı da güzel. Ekmek zaten çok güzel. Bu sulumsu yemek de güzel. Şimdi Hindistan'da butter chicken diye bir yemek var. Böyle soslu bir tavuk yemeği. Çok lezzetli. 2-3 akşamdır yiyoruz. Bunda ise içinde peynir var. Ama o sos çok benzer. Böyle acılı, kremalı bir sos. Ama acayip yediriyor. Tabii güzel yemek yiyince yüzümüz gülüyor. Kendimize geldik. Ya dediğim gibi Hindistan'ın böyle bir güzel yanı var. Yani yemekler güzel, üzmüyor sizi. Tabii düzgün yerde yerseniz mideyi de bozmuyorsunuz. Biz Allah'a şükür 16 ay 17 gündür Hindistan'da restoranlarda bazen sokaktan bile yediğimiz oldu. Mideyi hiç bozmadık. Hep kapalı su aldık. Sokaktan yediğimizde patates kızartması yedik. Kızartılmış şeyler yedik. Samosa yedik. Pişmemiş hiçbir şey yemedik. Yok. Evet. Dişimizi bile fırçalarken kapalı suyla fırçaladık. İyi geldik. 2 gün sonra da Türkiye'ye döneceğiz. Ama inşallah. çok acılı yemekler. Evet. Acısı söylüyorsunuz. Acısı Yine söyle. acılı geliyor. Varanasi'ye giriş biraz tuhaftı bizim için. Yarını dört gözle bekliyorum. Merakla Yani bekliyorum. asıl sanki yarın. Çünkü yarın ölü yakma törenlerine gideceğiz. Evet. O zaman ne diyelim? Sonraki videoda görüşmek üzere.